Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık, çok şirin papatyalı fincan altlığını çalışacağız. Hemen şöyle diğerini de göstermek istiyorum. Şöyle istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Hem kolay hem çok şık. İster tek renk çalışabilirsiniz, isterseniz benim gibi rengarenk çalışabilirsiniz. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Alize Cotton Gold ip kullandım. Birazcık sıkı olsun, sert olsun diye ise 2.50 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize uygun tığlar kullanabilirsiniz. Hemen ölçü vermek istiyorum. Benim tercih ettiğim ölçü 10,5 santim arkadaşlar. İstediğiniz gibi bunu büyütebilir veya daha küçük yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle mavi ipimi alıyorum ve sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Tığ halkamın içinden geçirip 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladığım halkanın içine toplamda çektiğim zincirle birlikte 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5. Bu şekilde 12 tane ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Toplamda 12 tane ikili trabzanımı yaptım ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen dibine batırıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırada tüm trabzanları ikişer kez batacağız. 12 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu sırada 24 tane trabzanımız olacak. Her bir trabzana çift batıyorum. Aynı trabzana ikinci kez. Hemen yanındakine batıyorum. 1. Tekrar aynı trabzana 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Toplamda 24 tane ikili trabzanımı yaptım. İlk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi 3. sıradayım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine dibine batarak başlıyorum. Hemen dibine batırıyorum. Ve aynı trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. 1 tane. Hemen onun yanındaki trabzana aynı trabzan tepesine 2 tane. Tekrar aynı trabzana batırıyorum. Yani bir tek örüyoruz. Bir trabzana tek örüyoruz. Hemen yanındaki trabzana çift örüyoruz arkadaşlar. Bir tek, bir çift şeklinde bu sırada ilerliyorum. Aynı trabzan tepesine tek, hemen yanındakine tek batıyorum. Hemen yanındakine çift batıyorum. Yani aynı trabzan tepesine 2 kez. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramı bitiriyorum. Yine ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen dibine batarak başlıyorum. Burada yine bir tane trabzana 2 tane yapmış olduk. Şimdi 2 tane tek yapıyorum. Hemen yanındakine battım. 1. Hemen yanındakine battım. 2. 3. trabzana çift batıyorum. 3. 3. trabzana tekrar batıyorum. 4. Hemen yanındakine battım. 1. 2. 3.
üçüncü trabzanı tekrar dördüncü trabzanı yapıyorum. Yani 2 tek 1 çift arkadaşlar, bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. İlmeği uzattım. Benim için şöyle bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle tomurcuklara gelene kadar. Hemen size şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Ben ne kadar da bitiriyorum. 8,5 santim arkadaşlar benim için yeterli. Eğer sizler daha büyük yapmak istiyorsanız bir sıra fazladan örebilirsiniz. 2 tek 1 çift örmüştük. 3 tek 1 çift bir sıra daha örebilirsiniz. Ben hemen burada artık arttırmayı bırakıyorum. Ve şöyle yine bir tane dibine batarak başlıyorum. Burada bir boşluk olmaması için. Ve şöyle 5 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 4 oldu. 5.'yi 2 ilmek çekiyorum. İkisini tığımda bırakıyorum ve hemen sarı rengime geçiyorum. Arkada şöyle uzunca bırakıyorum ve sarıyla bu 2 ilmeği de kapatıyorum. İlmeklerimi şöyle sıkılaştırıyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki boş trabzan tepesine önce bir, sonra bir, sonra 2, yani üçlü trabzan yapacağım. 5 tane aynı trabzan tepesine 2 3 4 ve 5 tane de şöyle önce bir, sonra 2, sonra 2 ilmeği de kapatmıyorum, mavi ile kapatıyorum. Şöyle, evet. Şimdi 5 tane yan yana tek trabzan yapacağım. İkili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5.'yi yine şöyle, şunu da söylemeyi unuttum. Arkada sarı ipi yürütüyorum arkadaşlar. Çünkü 2 tane daha tomurcuk yapacağız. Şöyle sarı ipi arkada yürütmeyi unutmuyorum. 4 oldu. 5.'yi 2 ilmek aldım. İkisi tığımda ve sarı ile kapatıyorum. Tığın başını doladım. Arkada mavi ilmekleri muhakkak yürütüyorum. Başta söylemeyi unuttum, kusura bakmayın. Şöyle tüm ilmekleri arkada yürütüyorum. Evet, hemen yanındaki trabzana battım. İlmeğimi uzatarak önce bir, sonra 2, sonra 2. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Üçlü trabzanımı 3 oldu. 4 ve 5. de önce bir, sonra 2, tığımdaki 2 ilmeği bıraktım, mavi ile kapattım. Yine yan yana 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5.'yi yarım kapatıyorum. 2 ilmek kapattım. 2 ilmeği sarı ile kapatıyorum. Daha sonra tığın başını doladım. Hemen önündeki trabzana battım. 5 tane üçlü trabzan. 2 3 4 5. de önce bir, sonra 2 kalan ilmeği de mavi ile kapattım. Sarı ile işim bitti ama şöyle 3-4 tane arkada yürüteceğim ki ipi de saklayabileyim. Şimdi şöyle
Sıra sonuna kadar mavi ile devam edeceğim. Yürütme işini 4 tane trabzan yapsak yeterli olur. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Hemen bakın. Burada sarı ipimle işim bitti. Şöyle fazlalığı yine yürütebilirim. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yapıyorum. Burada arttırmamız yok. Zaten tomurcuklarda şöyle 5 tane arttırma yaptığımız için diğer taraflarda arttırmama gerek yok. Ama eğer kasma yaparsa aralara 1-2 tane çift batabilirsiniz. Evet, bu şekilde ben sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen şöyle tersini çeviriyorum. Sihirli halkamı iyice kapattım. Hemen bir düğüm atıyorum. Ve şu şekilde gizliyorum. Sizler daha ayrıntılı şekilde gizlersiniz. Ben şöyle acele ettikçe iyice karıştırıyorum. Evet. Sihirli halka maalesef çözülüyor. O yüzden bir düğüm atmam gerekiyor. Evet. Diğerlerini zaten içten yürütmüştük. Diğerlerini hemen şöyle kesebilirim. Evet. Şöyle sıkıştırıyorum. Hemen yapraklara gelmek istiyorum. İpimi, beyaz ipimi aldım. İpimi bir düğüm attım. Ve ilk modelden başlıyorum. Şöyle hemen ilk trabzanın, sarı trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın şu beyaz ipi de arada yürüteceğim. 2 kez doluyorum. Aynı trabzan tepesine battım. 2 ilmek kapatıyorum. 1, 2, 3, yani üçlü trabzan yapıyorum. 2 ilmek kapatarak 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı trabzan tepesine battım. Kaydırmayla ilk yaprağımı yapmış oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Hemen şöyle bakın, şunu muhakkak yürütelim arkada. Hemen yandaki trabzan tepesine battım. Kaydırma yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığın başını 2 kez doladım. Aynı trabzan tepesine battım. 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı trabzana batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Hemen yandaki trabzana geçtim. Kaydırma yaptım. Bu şekilde toplamda 5 tane yaprak yapacağım. Kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 kez dolu. Aynı yere bat. Üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yere batıp kaydırmayla 3. yaprağı da bitiriyoruz. 4. trabzana geldim. Kaydırma yaptım. 4 zincir. 2 kez doladım. Üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yere batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Sonuncu trabzanıma geldim. 1, 2, 3, 4 ve üçlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı trabzana battım. Kaydırma. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. İlk papatyamız hazır. Gerçekten çok şirin oluyor. Hemen burada da ip saklamayı gösteriyorum. Şöyle herhangi bir, bakın arkadaki ilmeklerin arasından şu şekilde geçiriyorum. Bakın. Gerçekten çok kolay. Buralarda eğer aklınız takılırsa yine bir düğüm atabilirsiniz. Evet.
Bu şekilde papatyam hazır. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Şöyle başlangıcını tekrar göstermek istiyorum. İpimi bir düğüm attım. İlk sarı trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir, 2 kez doladım. Üçlü trabzan, 1 2 3 4 zincir, aynı trabzana batıp kaydırma yapıyorum ve diğer trabzana yine kaydırmayla geçiyorum. 1 2 3 4 zincir ve bu şekilde 3 tane çiçeğimi de tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben çiçeklerimi bitirdim. Şöyle gördüğünüz gibi çok şık oldu. Hemen şöyle şurayı da saklamak istiyorum sizin önünüzde. En son artık dallarımızı da yapıp bitireceğiz. Evet. Şu şekilde saklıyorum. Sizler her zaman dediğim gibi daha ayrıntılı saklarsınız. Evet, gelelim yeşil ipimize. Evet, yeşil ipime geliyorum hemen. Şöyle yeşil ipime bir düğüm atıyorum. Bakın. Şöyle diğerlerine de ben ortadan başladım. Orta çiçekten, buna da orta çiçekten başlayacağım. Şöyle ilmeği birazcık uzatıyorum, böyle sıkıştırmıyorum yani, bakın. Gayet bol. Şimdi şöyle tığ çıkardım. Bakın. Tam orta çiçeğin dibinden batırıyorum. Bu ilmeği arkadan öne doğru çekiyorum. Bakın. Şöyle. Evet. Hemen şu önümdeki şöyle bakın. Şu şekilde dümdüz aşağı inmeye çalışacağım. Şöyle arkayı da göstermek istiyorum, bakın. Şöyle ilmeği içinden geçiriyorum. Şöyle çevirirsem daha iyi olacak. İpim altta kalıyor. Ve ben şöyle ilmeğimi uzatarak aşağı doğru, bakın. İlmeği aldım. Diğer ilmeğin içinden geçirdim. Uzattım ve yolu takip ediyorum. Eğer bu şekilde zorlanırsanız şöyle kalemle dalların hizalarını çizip o şekilde de ayarlama yapabilirsiniz. Şu araya batıyorum. Bazen tığım takılabiliyor. Tam ortaya batıyorum. Uzatıyorum. Uzatmak önemli. Çünkü buralarda kasma yapıyor arkadaşlar. O kasmanın olmasını istemiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ben bazen çok dümdüz yapamıyorum ama sizler onu ayarlarsınız. Eminim ki ben sadece nasıl yapıldığını şöyle göstermek istiyorum. Kameranın karşısında çok da biliyorsunuz ki rahat hareket edemediğim için birazcık şöyle yamuk yamuk olabilir. Ama siz ona hiç aldırmayın. Dediğim gibi bir çizgi çekip yapabilirsiniz. Bakın burada durdum. Şu şekilde devam ettim. Tam şurada durdum. Burada istediğim yere, yani nerede bitirmek istiyorsam şöyle tığımı aldım ve şu ilmeği arkaya getireceğim. Şu şekilde. Bir düğüm atıyorum ve ipimi kesiyorum. İlk dalım gördüğünüz gibi oldu. Şimdi ikinciyi yapıyorum. İkinciyi de aynı şekilde başlayacağım. Bir düğüm attım. Bakın uzun. Hemen şuradan başlıyorum. Tığımı hemen ortadan geçirdim. Bakın şurayı da bırakmıyorum. Şöyle bakın. Şu şekilde şu ipi de şöyle parmağımla tutuyorum, bakın. Yoksa rahat yapamazsınız. Şu şekilde. İlmeği çıkardım. Tabi böyle ilk çıkarışlarda biraz zor oluyor. Şöyle ilmeğim dağılıyor. Önemli değil. Hemen bakın karşı tarafa geldim.
ilmeği aldım. Hemen şöyle çevirdim. Ve içinden geçirdim. İlmeği uzattım. Hemen bu yolu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle tam karşıya doğru geçmeye çalışıyorum. Evet. Şöyle ilmeği uzattım. Yine tam ortaya batırıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet. Çok bu ilmekleri uzatmazsak az önce dediğim gibi maalesef ki kasma yapıyor. Bakın burayı da bitirdim. İlmeğimi uzattım. Hemen karşı tarafa geçiyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Ve ikinci dalımı da aynı şekilde yapmış oldum. Bakın gayet rahat. Üçüncüyü de hemen göstermek istiyorum. Diğerleriyle aynı, aslında göstermeme gerek yok. Ama yine de şu şekilde göstermek istiyorum. Uzattım. Şöyle hemen arkaya tutturuyorum. Tam ortadan. Bakın. Şu şekilde geçirdim. Hemen alta. Şöyle hemen çeviriyorum burada. Ve bu şekilde devam ediyorum. Çok çabuk bitiyor zaten. O yüzden buraları kesmek istemedim. Tamamıyla görmenizi istiyorum. Çünkü battığım yerleri yeni öğrenin arkadaşlar. Ben ne kadar kolay desem de biz yapamıyoruz ama diyorlar, haklılar tabii ki. O yüzden şöyle burayı da göstermiş oldum. Bakın bu şekilde yapmış olduk ama burayı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha farklı dallara modeller de yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde yine aynı şekilde bitireceğim. İlmeği biraz uzatalım ki kasmasın. Evet. Evet. Şöyle bardak altlığımız muhteşem bir şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Hemen şuradaki ipleri de saklamayı göstereceğim. Şöyle yine buraya bir düğüm atmak istiyorum. Sökülecek gibi geldi. Daha sonra da şöyle yeşil iplerin aralarından geçiriyorum. Evet. Bu şekilde diğerlerini de aynı şekilde saklayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar. Ben şöyle iplerimi de sakladım. Ve bardak altlığımız hazır. Hemen diğerlerini de şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.